Tamam. En kötü mercanlardan tava yaparız. Yapacak bir şey yok. Oba. Oh, saati geldi demek ki. Vigilante del amor que le ofrecí, puro sentimiento, mi mujer mía es así. Böyle ele mi koyuyorduk? Bak mavi mavi. Mavi mavi. Severiz mercanı ya. Bu boy mercan olsun bizim olsun. Devam. Hiç salınacak bir şey değilmiş. Vazgeçtik kardeş, kusura bakma. Suyun içinde ufak görünüyordu. Evet dostlar, Fas'tan geldik. Yorgunuz. Ama durabildik mi? Duramadık. Çünkü İzmir taraflarında çupra göç zamanı. Ben de bu sene kafayı taktığım iki konu var. Birisi çupra göçü, ikincisi de levrek, lodosları ve poyrazları. Dolayısıyla yorgun argın demedim. Hemen oltaları kurdum. Tabii bunda biraz da bu arkadaşın payı var. Gaza getirdi. Selamünaleyküm arkadaşlar. Dedi özledim seni dedi. Fas'taydım falan dedi. Gel dedi balık tutalım dedi. Dedim. Ondan sonra geldik. Şu an Çeşme'deyiz. Hiçbir bilgimiz yok. Hiçbir havadis almadık. Sadece 3-4 gündür güzel lodos vardı. Lodos poyraza döndü. Bizde hep vardır ya şöyle olunca çok balık yapar. Böyle olunca dedik ki ya lodos poyraza döndü, çok balık yapar. Geldik. İlk defa denediğimiz bir yer. Hani bu civarlarda bir sürü yer deniyoruz. Bazen balık oluyor, bazen olmuyor. Şimdi deneyeceğiz. Yanımızda Çin kurdu var, madya var, donmuş çuçunlar var, mamun var, sardalya var. Her şeyi deneyeceğiz. Aslında biraz muhabbeti de özledik. Ersan'la muhabbet edeceğiz, takılacağız. Balık çıkarsa da bonus olacak. Şimdi biz oltaları kuruyoruz ufaktan. Güneş de batmak üzere. Akşam suyunu kaçırmayalım. Devam edeceğiz. İleri almadan izleyin. İçime doğuyor ya. Bugün böyle trofe balık takozlar alacağız. Hissediyorum bunu. Göreceksiniz. Devam edin izlemeye. El flow más sensual. Miguelito. Vigilante del amor que le ofrecí, puro sentimiento, mi mujer mía es así. Le entregué mi cora que sobraba a su merced, atrapado con mi espalda contra la pared. Acariciarte sin lamento, persiguiéndote momento, dejamos ciegamente navegando por tu cuerpo, lamiendo mi cuello, me entrego a tu voluntad, bajo tu hechizo y no me dejas escapar. Inolvidable, inolvidable, una maravilla que nunca podría negar. Inolvidable, y en un trance, una sonrisa que alumbra ese lugar. Inolvidable, bebé, inolvidable. O ne biçim kafa vuruyor. Küçücük balık bak bak neler yapıyor. Çektik bir şey ama ne bu? Mercan. Ha ondan bu sert. Bak 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 şey çok komik ha. Ne olmuş buna? Ha iğneyi ucundan almış, görüyor musun mercanı? Oo tamam. En kötü mercanlardan tava yaparız, yapacak bir şey yok. Haydi devam. Güzel bir şey geliyor ya. Porsiyon olabilir bu. Yani kamışa da daha çok alışamadım ama. Yok yok. Bu bugünün en iyi balığı bence. Ne kadar küçük vurdu, gördün değil mi? Ama güzel bir şey geliyor. Bak 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 arkadan geliyor, görüyor musun? Kaldırıyorum direkt. Güzel balık. Oba. Güzel balık. Oh saati geldi demek ki. Kapı lambanızı kapatın lütfen. Şöyle ele mi koyuyorduk? Evet. Öyle arkadaşlar. Güzel balık.
Hadi balık başladı, çalışıyoruz. Bu porsiyon arkadaşlar. Bunu bir kişi çok rahat yer ve doyar yani. Haydi görüşüyoruz. İleri almayın, daha çok balık var. Ya ot sandım. Vuruş olmadı, yine çektim ama. Ah, güzel bir boy mercan. Bu ne ya? Bu mercanlar vuruş yapmıyor. On bayağı tekne boy mercan ha. Bak mavi mavi. Mavi Marmara. Severiz mercanı ya. Bu boy mercan olsun, bizim olsun. Devam. Yapıyorsun bu sporu. Yapıyorum bu sporu Murat. Gel gel yaklaş. Kurtulmuş da olabilir. Böyle bir garip hafifledi. Geliyor da bu alarmın swinger'ını yerinden fırlatacak bir balık değil ya. Karagöz var. Karagöz trofe. Nasıl ya? Nasıl bir vurduysa alarmın swinger'ını yerinden söktü. Neyse devam ediyoruz. Takoz geliyor, takoz. Bu takoz abi, bu gelen. Bunu ben yandan bir yerden çıkarmalıyım. Ya da şuradan kepçeyle alabilir misiniz? Ben şeyi anlamadım. Balık geldi ama şu an basmıyor. Yok, seninkiyle alakası var. Aynen. Onu hissediyorum. Hop dur. Balık nerede? Aa, balık gitti. Buradaydık. Kaçtı abi. Aa, Nasıl şuraya kadar geldi. Evet. Bak benim yan burada. Abi takozdu. İğne mi büyütsek, ne yapsak? Abi yine çok küçük. Ya en azından 2 numara tak ya. 4 mü takmışlar? 4'tü. Sıyrılıyor. Sıyrıldı, balık takozdu. Ah. Diğerine de vurdu. Kapatayım Kuşan abi. Bekle bir dakika, dur. Ha, ortalık bir hareketlendi. Bunda da balık var, gel. Bu kaçmaz inşallah. Bu da kaçarsa bütün iğneleri değiştiriyoruz. Sürü girdi. Bu da güzel bir balık. Bak bu da bir gevşedi. Buradan geliyor. Evet evet. Bu da kurtulduysa var ya, çok Durmaz, asabım çok bozuldu. geride kalma. Gel. Yok, üstünde bu hala. Ben bunu kenardan alayım. Bunu denemiyorum abi. Abi boş, şimdi balık gelsin de. Geldi. Yok, bu büyük değil abi. Bu mercan ota girdiği için, ama küçük boy mercan değil yine. Fena bir mercan değil. Kaçırdığımız bundan büyüktü. Evet dostlar, bize günaydın. Sabahın 7:15'i. Bir 4-5 saat uyumuştum. Ekibin hepsi uyuyor. Bu arada bir araba geliyor. Ne artık bilmiyorum. Oltalar sudaydı. Şimdi bir kontrol ediyorum. Oo, buna bir şey vurmuş. Alarmı sökmüş. Üstümde galiba ama çok da büyük bir şey değil. Yok, kurtulmuş. Tabii bütün akşam bekleyince
Dur bakalım. Sonra yemleri yedireyip atacağız. Ya, bunda da bence bir şey yok. Aynen. Bunda da bir şey yok. Niye takıldı o? Yine takıldı. Balık yok. Ersan ve Yılmaz'ın oltalara da bir bakayım ama alarmlar duruyor üzerinde. Bir hareket. Bakalım boşlama. Yok gibi. Şimdi yemleri tazeleyeyim. Biraz da drone'la çekim yapayım. Sabah suyunu başlatayım. Bir araba geldi, birileri geldi yürüyor ama jandarma mı acaba? Dağcı falan, bakacağız. Erken kalkan yol alır derler. Ekip uyuyor, ben şimdi yemleri tazeledim atıyorum. Onlar uyanmadan şöyle bir takoz alırım inşallah. El flow más sensual. Miguelito. Vigilante del amor que le ofrecí, puro sentimiento, mi mujer mía está así. Le entregué mi cora que sobraba a su merced, atrapado con mi espalda contra la pared. Acariciarte sin lamento, Bakalım sabah suyu sert getirecek. Sizi arıyoruz. İnşallah buluruz. Mi cuello me entregó a tu voluntad, bajo tu hechizo y no me dejas escapar. Inolvidable, inolvidable, una maravilla que nunca podría negar. Inolvidable, y en un trance, una sonrisa que alumbra ese lugar. Inolvidable, bebé, inolvidable, bebé, inolvidable, inolvidable, una maravilla que no puedo faltar. Me entregaré a ti, muy despacito, mami, ya no aguanto más las ganas esperándote aquí. Quiero desnudarte enterita ese cuerpito de miel y saborearte lentamente por toda tu piel. Acariciarte sin lamento, persiguiéndote momento. Te amo ciegamente, navegando por tu cuerpo. Daha önce de söylediğimiz gibi böyle değişik bir mera bura. Koca balıkları hiç vuruş almadan yakaladık. Şimdi de vuruş yoktu. Yem tazelemek için oltayı çektim. Gel Yılmaz, yaklaş bak, balık gezdiriyorum. Bir tane lidaki palazı geldi. Bak suyun içinde geziyor. Muhtemelen salacağız. Ufak bir boy. Bu boyu çok almak istemem. Eğer yutmadıysa bu arkadaşı salacağız. 2 numara iğne var sesame. Yutmamış olma ihtimali yüksek bence. Bir kaldıralım bakalım. O kadar da ufak değilmiş be. Abi iyi boy ya. Hiç salınacak bir şey değilmiş. Vazgeçtik abi. kardeş, kusura bakma. Suyun içinde ufak görünüyordun. Güzel boy sabah suyu. Çalışalım, devam edelim. Şimdi büyük drone'la da bırakacağım. Bu gerçekten hiç öyle şey boy değilmiş. Dur bir dursa, kanı akmaya başladı. Zaten yutmuş, salamayacakmışız. Hadi çalışalım. Yılmaz sen de çalış, hadi. Olta at, hadi. El flow más sensual. Miguelito. Dale. Vigilante del amor que le ofrecí.
ofrecí. Puro sentimiento, mi mujer mía es así. Le entregué mi cora que sobraba a su merced. Atrapado con mi espalda contra la pared. Acariciarte sin lamento, persiguiendo este momento. Te amo ciegamente, navegando por tu cuerpo. Lamiendo mi cuello, me entrego a tu voluntad. Bajo tu hechizo y no me dejas escapar. Inolvidable, inolvidable. Una maravilla que... Evet, 210 metreye koyduk. Ya bir bakalım, uzaktan balık gelirse kullanırız tekrar. Evet arkadaşlar, bu avda kullandığım takımlardan birisi. Burada makineden gelen beden var. Gördüğünüz gibi klips. Klipsten bir misina geçiyor. Böyle ikiye ayrılıyor. Burada da yem kilidi var. Kösteğinizi getirip bu alttaki yem kilidine takıyorsunuz. Attığınızda kurşun suya düştüğünde oradan kurtuluyor ve bu bir gezer takıma dönüyor. Yaklaşık 1,5 metre köstek serbestçe geziniyor. Ve yem kilidi olduğu için de düzgünce atabiliyorsunuz. Böyle bir takım. Yok galiba ya, bir kafa vurdu ama. Hay öyle şarkı söylüyor. Ağzına yapıştı. Ya olabilir de, varsa da küçük bir şey herhalde. 250 metreden de mercan çekersek Allah'tan makine MGS. Ah geldi. Yok balık. Ama yem gitmiş. Ha varmış. Dur. Abi sen ne yapıyorsun? Demek ki drone çalışıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, drone parasının hakkını verdi. Gördüğünüz gibi porsiyona yakın bir çupra, dudağının ucunda biraz kanlı. Arkadaşlar bu dolaptan çıkardığımız çuçun, görüyorsunuz. Tekli bir şiş. Çünkü iğnenin içinde olabildiğince az görünmesini istiyorum. Zaten içini boşaltıp kullanıyorum ben genelde, biliyorsunuz. İki tip saklama yöntemi kullanıyorum. Bir tanesi içini boşaltıp tuz atarak, hem salamura gibi yapıp hem de dondurarak. İkincisi de deniz suyuyla birlikte içini boşaltmadan dondurarak, ama onda da deniz suyuyla dondurup merada buzu çözdükten sonra takarken yine içini boşaltıp yine aynı şekilde takıyorum. Böylece iğne de daha iyi kalıyor. Bütün balıkları bu şekilde aldım. Donmuş çuçun, buzluktan çıkartılmış, içi boşaltılmış ve bu şekilde İzmir kokoreç sarılmış. Şimdi yine drone'la bunu uzak bir noktaya bırakmak için hazırlıyorum. Çünkü az önce drone'la uzaktan güzel bir balık aldık. Yakında vuruş alamıyoruz. Bunu böyle olabildiğince güzel sarıyoruz. Çünkü ne kadar iyi sararsak o kadar ufak balıklar, haramiler zor parçalıyor. Bir büyük balık gelene kadar kalıyor. 3 kere geçiriyoruz. Kilidimizi atıyoruz. Güzelce. Gördüğünüz gibi, şöyle elimi koyayım net çeksin. İzmir usulü bibimiz hazır arkadaşlar. Bunu şimdi atacağız. Göreceğiz balık alacak mıyız. Akşamdan beri bütün balıkları böyle aldım. Drone'la bıraktığımız 200 metreden içi boşaltılmış, dondurulmuş, heder edilmiş çuçunla balığımız geliyor arkadaşlar. Güzel. Az öncekinden büyük bu. Eğer ota falan dolanmadıysa o kafa attı. Ah, ota girdi. Ota girdi. Hayır. Kalama açıyorum.
Ota girdi. Kafa atıyor, bir de öbürleri gibi de değil. Abi daha kötü olma ihtimali de var. Hah, kurtuldu. Üstünde. Evet. Dermiye mi gönder? Aynen 220 metreden. Dermiden çekiyor. Kas yaptı adam. Kas. Yalnız 220 metrede indir bindir ne yapacağız? Direkt oraya gönder. Evet söylüyor, ben dalgasını gördüm ama kamerada gözükmeyebilir. Kurşun bak arkada ha. Şu yandan alayım. Çok büyük değil ama belli olmuyor. Son anda anlıyoruz. Geliyor. Balık çupra değil mi? Kanka değil. Aa. Şey geldi. Onun için ağır geliyor. Orfos mu bu da? Orfos. Hemen eğer yutmadıysa salıyoruz arkadaşlar. Bu normalde çok büyük oluyor. Aynen. Bunu hemen salmamız lazım. Vallahi Derin suya attık ya. nasıl meraymış ya, değil mi? Her Mera, şey mera, çıkıyor. mera da güzel. Bir de derine atınca yutmuş bu ya. İnşallah kurtarabilirim. Bak ağzından gel Yılmaz bibi de çıkıyor. Kurtarırız bunu ya. Bir şey var mı? Ersan, o pense gibi şeyi verebilir misin? Bunu kurtaralım. Bu çok yazık buna yani. Baksana, bütün zemini vakumlaya vakumlaya gelmiş, görüyor musun ağzının içine, onun için Evet. takılıyor. Balık bu arkadaşlar. Bunu hemen böyle incitmeden salıyoruz. İnşallah yaşar. Gitti, kayboldu. Yaşasın, kurtardık. Göremiyorum. Gitti direkt gitti. Çok sevindim, ölse çok üzülürdüm. O balıklar bu kadar oluyor arkadaşlar. Tebrikler. Yok galiba ya, ama son anda anlayabiliyorum. Ha, ufaktan böyle bir tık vurdu. Var. Var bir balık ama böyle porsiyon ya da takoz değil. Geliyor arkadan bak. Bayılıyorum, şöyle ayna gösteriyor ya. Temiz su abi. Körfe. Mercan galiba. İri bir mercan mı? Mercan değil o. Değil mi? Çupra. Güzel de bir balık. Mercan abi. Abi ayna yaparken ne kadar büyüyor ya. Aynen. Mercanımızı da aldık sabah sabah. Güzel. Haydi devam ediyoruz. Kaç metreden? 200 metreden geldi bu da. Çok değerli balık. Çok değerli. Tekne avı gibi. Çalışıyoruz. Evet dostlar. Bu avımda kullandığım iki kamışımda Shimano Aero Technium, görüyorsunuz. Shimano Aero Technium Competition kamıştı. Yine Shimano MGS makinalar, Yasaki kafalar. Bu Shimano Aero Technium Competition kamışı çok sevdim. Zarif bir kamış, aynı zamanda da güçlü, hafif. Hem güven veriyor hem de vuruş hassasiyeti gayet başarılı. Hatta burada o kadar çok sevdik ki nazar değdi. Bir tanesine drone ile çarptım. Kendi kendimizin nazarı değdi kamışa arkadaşlar. Şöyle güzel, böyle güzel derken benim her zaman söylediğim, o tehlikeli olduğunu söylediğim balıkçılık drone'u böyle bir anlık kontrolden çıktı. Gördüğünüz gibi şuraya girdi. Bakalım, bir bakacağız. Hani uzun vadede bir risk yaratır mı? Hafif karbon görünüyor çünkü boyayı geçti.
ya tamir ettireceğim ya bir şekilde orta parçada, çünkü orta parça sıkıntılı bir yerdir. Altta olsa sorun olmaz ama tamir ya da yenisiyle değiştirmeye bakacağım. Daha ilk avında kamış maalesef bu hale geldi. Ya da kırılana kadar kullanacağım. Bakacağız artık. Bu arada az önce size bir takım göstermiştim. Yem kilitli. Bu da aslında bir asansör takım gibi kullandığım takım. En altta kurşunun orada bir fır döndü var. O fır döndüde 1-1,5 metrelik bir saçak bırakıyorum. Askı takım gibi ama yapışkanlı boncuklu bir fır döndü. Bunun tek farkı şu yukarıda böyle bir ayarlanabilir yem kilidi olması. Hani özellikle mesafe atmak istiyorsak, zemin de çok iyi değilse şu yem kilidine buradan yemimizle iğneyi takıyoruz. Yem kilidinin yüksekliğini ayarlıyoruz. Bu şekilde yemimiz daha stabil, uçmadan, dolanmadan güçlü atışlarda çalışıyor. Aslında askı takım ya da asansör takım ya da tek köstekli hırsız takım da diyebiliriz. Genelde hedef balıklarımız çupraysa, dip balıklarıysa çok sık kullanıyoruz bu takımı. Tek uzun köstek hırsız. İşte bunu yem kilitli kullandığınızda da biraz daha atışı iyi gidiyor, stabil oluyor. Bu takımları sürekli yanımda bulunduruyorum. Bu takımları da Mersin'den İlker arkadaşımız yapıyor benim için. Çok başarılı takımlar. Burada da bayağı bir test ettim. Çok güzel balıklar aldık. Şimdi toparlanıyorum. Bir kamış zararla ama yapacak bir şey yok. Olur böyle şeyler. Güzel balıklar aldık. Evet dostlar, hava çok sertleşti. Lodos Poyraz'a döndü. Balık alırız dedik. Geldik, balık aldık aslında. Ben mutluyum açıkçası. Bu havada daha çok balık beklemiyordum. Fas'tan sonra böyle kendi vatanımda özlediğim balıklar, mercanlar, çupralar tutmak hoşuma gitti. Rüzgar çok sertleşti, artık kamışlar düşmeye başladı. Çünkü burası hep yandan rüzgar alan bir yer. En sevmediğim rüzgar türüdür. Balık da seyrekleşti, yemlerimiz de azaldı. Toparlanmaya başladık. Zayiatımız var. Drone gidip benim tripodumdaki kamışların içine daldı. Aslında biraz benim hatam. Biraz da sert rüzgarı yiyince drone ileri gitmeye başladı kalkar kalkmaz. Ben panikledim. Kurtarırım dedim. Yanlışlıkla çarptırdım. Toparlanıyoruz Ersan'la birlikte. Artık burada durmak çok kolay değil. Size tuttuğum balıkları da göstereyim. Böyle gördüğünüz gibi. 4 tane çupra, 4 tane mercan aldım. Çupranın bir tanesi lidaki palazı, geri kalanları biraz daha iri. Mercanların da 2 tanesi porsiyon gibi ya. Hatta yani lokantada bu mercanları 2-2 satıyorlar porsiyon olarak. Yani yeterli, Allah bereket versin, mutluyum. Keşke drone'da kamışlara girmeseydi. Drone'da çok büyük bir hasar yok. Pervaneleri kırıldı ama zaten yedeği vardı. Şimdi yedeğin yedeğini getirteceğim. Yedekleri kullanmaya başladım. Yalnız işte en çok üzüldüğüm, çok hoşuma giderek kullandığım Aeroteknium kamışımın bir tanesi daha ilk kullanımı sayılır. Ciddi bir darbe aldı. Şimdi bakacağım, Mustafa Dereli arkadaşıma bir götüreceğim. O bir teşhis koysun, hani bu abi kullan, yok bir şey yok derse kullanırım. Olmadı belki bir güçlendirme yaparız, bakım yaparız. Şubat'ta Japonya balıkçılık fuarına gideceğim kısmetse. Orada belki o orta parçayı alırsam değiştiririm. Shimano Türkiye ile de konuşuyorum. Belki onlar da halleder, bilmiyorum. Ya tamamen benim hatam olan bir şey. Ondan sonra kamışı çok aşırı OTG atmadan 150 gramla 2-3 atış yaptım. Problem çıkarmadı ama uzun vadede sevmeyiz biz. Hani karbonda bir çizik bile olsa kırılmasına sebep olabilir. Bakacağız. Bizim işimizde de böyle şeyler var. Özellikle bizim gibi çok fazla ava giden, sert havalarda, sert şartlarda ava giden insanların ekipmanları yoruluyor. Drone'umuz düşüyor. Daha önce Ersan'ınki de düşmüştü.
Uğraşıyoruz, emek veriyoruz, masraf ediyoruz. Bu işin bir parçası. Malzemelerimiz, makinalarımız kuma düşüyor, suya düşüyor, kullanılamaz hale geliyor, kamışlar kırılıyor. Yapacak bir şey yok. Biz bu işi seviyoruz. Sizin bizi takip etmenizi de seviyoruz. Size güzel bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Katlanacağız elimizden geldiğince. Dikkatli oluyoruz ama ne kadar olursa olsun arada çıkıyor. Şimdi eşyaları iyice toplayıp bir Ersan'la kapanış yapacağız. Devam ediyorum. Sevgili hobidaşlarım, geldik. Dur. Gözlüğümü çıkaracağım ya. Gözüm yani. Troll çarpı troll. Gözüm 4 yani. çarpı troll. Ay. Sevgili hobidaşlarım, geldik çok güzel bir avın sonuna daha. Keyif olarak çok güzeldi. Balık yönünden de Allah'a şükür diyoruz, değil mi? Yani 2 gün 3 gün meralarda yatıp bir tane bile balık alamadığımız günleri yaşadığımız için biz bu tarz durumlara hiç isyankar bakmıyoruz ve şükrediyoruz. Gayet güzel mercan çıktı. Çupra da aldık. Atışla birer tane çupra aldık. Atış yaparak. Ama diğer çupraları Kürşat abi hep 200 metre üzeri drone'la bırakarak aldı. En büyüğü drone'la almadım. En büyük olanı atışla aldım. Büyük olarak demiyorum. 2 çuprayı atışla aldık. Diğer çupraları 200 üzeri drone'la bırakarak aldık. Drone'la ben bir mercan, 2 çupra aldım. O kadar. Öbürleri hep atış. Öbürleri hep atış. Yani el emeği onlar. Yapacak bir şey yok ama çok ters diye hava mı oldu? Ne oldu? Ya aslında burada ben daha önce de bu civarlarda avlanıyorum. Evim buraya çok yakın benim. Buradaki bütün koylar, meralar aşağı yukarı bildiğim yerler. Sular daha soğumadı. Soğumadığı için balık derinde. Bizim de şansımıza balık derindeydi. Oltayı böyle gerçekten işte 150 metrelere attığında minimum 120'lerde balıklar gelmeye başladı. Yoksa işte burada 20 metreden balık alman lazım. Ama işte sular soğumadı, hava şartları. Bir de şiddetli bir lodosun arkasından hava Poyraz'a dönmüştü. Basınç yüksekti. Basınç yüksek olduğu için balık derine kaçtı belki. Bazen insanlar tekneyle balığa gidip bütün gün avlanıp bizim tuttuğumuz kadar balık tutamıyor. Kötü değil de onun için yani. Bir de mercanlardan ben teknede mesela mercan tutarım. 10 mercandan 7'sini salarım küçük diye. Tuttuklarımızın hiçbiri küçük değildi. Güzel mercanlar. Güzel mercanlar. Tavalık. 2 tanesi bir adamı doyurur mercanların. Ersan'ın tuttuğunun biri bir adamı doyurabilir. Güzeldi ya. Güzel Sürpriz. mercan. Ama zevk vermeyen yanı da şu. Ya bir kere vuruyor balık, kancada takılı vurmuyor. kalıyor ya da hiç vurmuyor. Oltaları kontrol ederken bir bakıyorsunuz son 20 metrede balık var, kamerayı açalım Benim diyoruz. 2 tane balığımın videosu yok. Çünkü normalde balık vuruyor arkadaşlar. Biz balık vurdu Ersan kamerayı al gel ben balığı tutarken çek deriz. Balık vurmadığı için gidiyorsun oltayı topluyorsun. Biraz ağır geliyor ama diyorsun ki hiç vuruş olmadı, yosundur bu. Sonra kıyıya bir getiriyorsun, ucunda balık var. Çekemedik balıkları, 2 tanesini. Çekemediğimiz bende de birkaç tane balık var. Ufak balıklar olduğu için zaten gerek de duymadım. Ama biz burada daha önce avlandığımızda da onları uyarmıştım arkadaşlarımı. 2,5 kiloluk çupra yakaladık biz burada. Sadece böyle bir kere tık diye vurdu, kaldı. Ve biz o gün 10-12 tane takoz yakaladık. Hepsi böyleydi. Böyle. Hani çok nadir olanı ikinci kez vurdu. Bir şekilde buradaki balık böyle çok otluk, taşlık bir yer buralar. Yemi ısırıyor. İğne damağına battığı anda böyle belli bir çevrede geziyor. Hani alıp gitmeye çalışmıyor. Kösteklerimiz de uzun. Bakıyor, Anlamıyoruz. kösteği gidemeyeceğini anladım, oraya yatıyor. Hiçbir şey yapmıyor. Keyifli av geçirdik. Güzeldi ya, güzeldi. Ben keyif aldım. Bir de ben Fas'tan yeni geldim. Onun yorgunluğu vardı. Fas'ta ben bu kadar balık tutamadım ki. Ben normalde orada böyle kilolarca balık tutuyordum. Bu sefer burada yine güzel tuttum. Bir de çok güzel ya. Ben mercan tutmayı seviyorum. O bana böyle güzel bir balık. Hoşuma gidiyor. Yemeği de seviyorum. Yani bir merada mercan varsa o mera güzeldir. Güzeldir diyoruz arkadaşlar. yani. Pis hiçbir suda mercan görmedim ben. Evet. Hep temiz sudadır mercan. Onun için severim yani. Mesela Körfez'de 3 kilo 4 kilo çupralar tutarsın, bir tane mercan çıkmaz. Evet. Olmaz. Sargoz da çıkmıyor. Çok nadir çıkmıyor. Yani sargoz, mercan daha temiz su seviyorlar. Bu çupra öyle değil. Çupra levrek pis suyu seviyor. Her Midye yerde seviyor. takılıyorlar.
Aynen. Her takılıyorlar. yerde varız diyorlar. Her masada, Her varız. masada varlar. Ama şeydi yani. Ben keyif aldım. Bulunduğumuz yer güzeldi. Epeydir birlikte kamp da yapmamıştık. Muhabbet oldu. Evet. Ersan'ı Ayvalık'tan sonra nereye gidelim? Arkadaşlar şunu da gösterelim de bir. Ha. Benim çöp şovu biliyorsunuz yapmadım ama görün istiyoruz. Çöplerimizi çöp poşetimize koyduk. Aynen öyle. En yakın çöp konteynerine atacağız bunu. Burada bırakmayacağız. Bunu da göstermem gerekiyor. Çünkü göstermediğini anlamayan arkadaşlarımız var. Valla ben çok sinirlenmezsem başkalarının çöpünü de topluyorum. Bir de bir gittiğim yere bir daha gidiyorum. Bir daha gittiğimde yine temiz bulmak istiyorum. Ailemizle de gidiyoruz bazen. Evet. Onun için bu çöp işine dikkat edelim arkadaşlar. Çocuklarımıza, torunlarımıza bırakacağımız bir değer bu ülke. Onlara bu çöpler, pisler içinde bırakmamamız lazım. Ersan da sürekli buna dikkat ediyor. Aynı zamanda arabalarımızda hep kedi köpek mamaları da taşıyoruz. O canları burada bulursak onlara da elimizden geldiğince geçici de olsa, o günlük de olsa karınlarını doyuruyoruz. Böyle ben keyif aldım. Daha fazla da uzatmayalım. Evet. Bir dahaki avlarda artık ben içimde şey hissediyorum, böyle levrek tutacağız. Levrek zamanları geldi de geçiyor ama bakalım. Ama yok, daha sular soğumadı. Ben Yani işte ben şu an mesela levrek havasılığını bekliyorum. soğuması gerekiyordu. Şöyle Türkiye'nin en büyük levreğini tutarız belki. İnşallah. Yani öyle bir iddiamız yok ama şey yapıyorum, Yani düşünüyorum. bilmiyorum. Ben en büyüğünü tutacağım bu sene. İddialıyım bu konuda. İnşallah. Bakalım, İnşallah. o havalar soğuk olunca ateş hormonlarımız da mutlu olur belki o zaman. Artık bizim lodos, poyraz, erkek havası dediğimiz havalar yaklaşıyor. Bu havalarda bu işi yapan arkadaşları da görmek isteriz. Gençleri pistlerde görmek Evet, istiyoruz yani hesabı. sert havalarda güzel balık peşine koşacağız. Ama nasipse gelecek, nasip değilse Yani gelmeyecek. ben 3 tane makine kafama 0.40 mono sardım bu Evet. hafta. Hazırım. İnşallah. Artık Çanakkale, Enes, Gelibolu, var mı başka meram? Var, Ayvalık'ta, Altınova'da güzel bir lodos meramız var. Tamam. En büyük levrek yakaladığım. Türkiye'nin en büyük levreği olmasa da İlk 3'e girer ya. kendi en büyük yakaladığım levrek. Arkadaşlar bu arada işin şakası makası bir yana, Ayvalık'ta ben aynı olta üzerinde 9 kilo ve 12 kiloluk 2 levrek gördüm arkadaşlar. Değil mi? Evet. Benim kendi arkadaşlarım içinde de 7 kilo üzeri levrek tutanlar var. 12 kiloluk ben çok net hayvan olduğunu biliyorum. Mesela ben de bir kofana tutmuştum 6,5 kiloluk. Herkes abi biz hayatımızda böyle balık tutamadık dedi ama ben onun da 12 kiloluğunu biliyorum. Dolayısıyla biz böyle bir yarışta adamlarda değiliz açıkçası. Şu an sadece geyik yapıyoruz. Biz mesela bugün porsiyon çupralar, porsiyon mercanlar tuttuk, çok mutluyuz. Önemli olan keyif almak. En sevmediğim şeydir yarışmak. Evet. Turnuva hariç. Yarışacak arkadaşları turnuvalara bekliyorum. Evet. Turnuvalarda büyük balık ödülü, en çok balık ödülünü almak için yarışırız. Ama onun dışında keyfe, kamp yaparken kimseyle yarışmayız. Tabii. Ancak kendi içimizde şakasına, mesela ben Ersan'a şey falan yapabiliyorum. En büyük balığı tutana kurşun hediye edeceğim. İlk balığı tutana iğne hediye edeceğim. Öyle şakalar yapıyoruz. Onun dışında tamamen şaka. Biz hayattan keyif almaya, aldığımız keyfi de size de izletmeye çalışıyoruz. Videoyu beğendiyseniz ne mutlu bize. Toplu bir bitiş yapıyoruz şu anda iki kamerada arkadaşlar. Evet. Kürşat abinin kamerada orada açık. Umarım keyif almışsınızdır. Yeni avlarda görüşmek üzere. Güzel dileklerinizi, eleştiriler olsun, saygı sevgi çerçevesinde yazarsanız elimizden geldiğince cevaplamaya çalışıyoruz. Abone değilseniz de bizlere ücretsiz bir şekilde abone olarak destek olabilirsiniz. Çok seviniriz. Eğer olmazsanız da canınız sağ olsun. Yeni avlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hepinize rast gelsin. El flow, my sense.